Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf yumuşacık kabaran, lezzeti şahane bir poğaça tarifiyle geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı sütü alalım. Ilık olacak sütümüz, parmağımızı yakmayacak derecede olmalı. Su da aynı şekilde 1 su bardağı ılık suya alıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar toz şekeri ve 1 paket kuru instant mayayı ekleyerek şeker çözününceye kadar karıştıralım. Belirttiğim gibi bu aşamada suyun ve sütün ısısı oldukça önemli. Parmağımızı değdirdiğimizde parmağımızı yakmayacak derecede olmalı. Ne çok soğuk ne de çok sıcak olmalı yani. Şeker çözününceye kadar karıştırmamız yeterli olacaktır. Sonrasında bekletmemize gerek yok. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurtanın sarısını üzerine sürmek üzere ayırdım. Beyazını da hamurun içerisine ekliyorum. Bu malzemeleri de şöyle bir kısaca karıştırdıktan sonra artık unu ilave edeceğim. Unu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Ben toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Kademeli bir şekilde ekledim. Bir miktar unu ekledikten sonra üzerine bir dolu tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. İlk olarak spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında biraz kıvam aldıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Bu şekilde yapmak daha kolayıma geliyor benim. Bunu her seferinde söylüyorum. Biraz kıvam aldıktan sonra tekrar un ekledim. Elimize yapışan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Yani benim belirttiğim gibi 5,5 su bardağı un kullanarak ben hamurumu istediğim kıvama getirdim. Fakat siz bundan daha az ya da daha çok miktarda un kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Hamurun kıvamının nasıl olması gerektiğini sizlere yakından göstereceğim birazdan. Hamurum bir miktar toparlandı. Hamur toparlandıktan sonra hamurun güzel bir şekilde yoğrulması oldukça önemli. Belirttiğim gibi yumuşak dokuda, ele yapışan bir dokuda, artık daha fazla un eklemiyorum. 5,5 su bardağı unu da bıraktım artık. Elime yapışarak yoğurmaya devam ediyorum. Eğer sert bir dokuda olursa hamurunuz, poğaçanız çok güzel bir şekilde kabarmaz. Çünkü birkaç dakika boyunca hamurumu yoğurduktan sonra üzerine streç filmle kapatıyorum. Ve bir mutfak örtüsüyle kapatarak ortalama 1 saat kadar mayalandırıyorum. Hamurun hacmi en az 2 katına çıkmalı. Sonrasında hamurumuz mayalandıktan sonra şekil verme işlemine geçeceğiz. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Gördüğünüz gibi 2 katından daha fazla mayalandı. Hatta hamurumuz cıvık olduğunda mayalanması çok daha güzel oluyor. İlk olarak hamurun havasını alıyorum şöyle bir kesme aparatı yardımıyla. Bu aşamada hamurun havasını almak, biraz yoğurmaya devam etmek önemli. Böylelikle hamurunuzda maya kokma ihtimali daha da azalacaktır. Bazı kişiler havasını almadan direkt şekil veriyor, daha çok kabaracağını düşünerek, ama bunun doğru olmadığını biliyorum. Bu şekilde mayalandıktan sonra hamurun havasını aldığımızda o maya kokusu çok daha az oluyor. Tezgaha biraz un aldım. Hamurumu tezgaha yine kesme aparatı yardımıyla alıyorum. Sonra toparlayarak parçalara böleceğim hamurlarımı. Şöyle rahat bir şekilde kesip yuvarlayabilmek için biraz unlu kısmından içe doğru kıvırıyorum, katlıyorum. Elime yapışmayacak şekilde çok da fazla una bulamıyorum. Gördüğünüz gibi alt kısmında hamur kaldı. Şimdi içe katladığım kısmı da ters çevirerek parçalara böleceğim. Ben toplam 12 parçaya böldüm. Sizler poğaçalarınızın daha küçük olmasını isterseniz daha çok parçaya da bölebilirsiniz elbette. Ya da daha büyük olsun derseniz 10 parçaya da bölebilirsiniz. Ben belirttiğim gibi 12 parçaya bölerek istediğim boyutlarda poğaça elde ettiğimi düşünüyorum. 2 parçaya böldükten sonra bu 2 parçayı da 6 eşit parçaya böldüm. Parçaları sonrasında elimle eşitlemeye çalıştım aynı boyutlarda olması için. Ardından elimle yuvarlayarak beze haline getirdim.
Bezelerimiz hazır. Artık şekil verebiliriz. Tezgahı hiç unlamıyorum artık. Tezgahta çok az miktarda un vardı zaten. O yeterli olacaktır. Çok fazla yapışmıyor artık bezeleri oluşturduktan sonra. Elimle tatlı tabağı boyutunda açtıktan sonra içerisine iç malzememi yerleştiriyorum. Ben kaşar peyniri rendesi kullandım. Farklı iç malzemeyle de hazırlayabilirsiniz poğaçanızı. Sonrasında rulo yapıyorum. Ve son kısım, yani hamurun uç kısmını altta bırakarak fırın tepsisine yerleştiriyorum poğaçamı. Şöyle sizlere tekrar göstereyim. Açabildiğiniz kadar elinizle açın. Yuvarlak, kare yuvarlak arası bir form verin. Sonrasında iç malzemenizi yerleştirin ve rulo yapın. Poğaçanıza bu yöntemle şekil verdiğinizde nasıl kabardığını şaşıracaksınız. Bu şekilde katladığınızda poğaçanız ortalama 3 katı kadar kabaracaktır. Birazdan piştikten sonraki halini görünce bana hak vereceksiniz. Gerçekten çok güzel bir şekilde kabarıyor. Tabii ki burada önemli olan farklı püf noktalar da var. Hamurunuzun kıvamı, yumuşaklığı, tepsi mayası yapma süreciniz vesaire. Şimdi bu şekil verdiğim hali görüyorsunuz. Birazdan tepsi mayası yapacağım. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum ve ortalama yarım saat kadar dinlendirdim ben. Vaktiniz azsa 20-25 dakika kadar da dinlendirebilirsiniz ama muhakkak tepsi mayası yapın. Yarım saatin sonunda çok güzel mayalandı poğaçalarım. Ayırmış olduğum yumurta sarısına 2 yemek kaşığı kadar süt ekleyerek karıştırdım. Bunu da poğaçalarımın üzerine fırçayla dağıtıyorum. Sade yumurta sarısını da dağıtabilirsiniz ama sürümü daha kolay oluyor ve daha bereketli oluyor bu şekilde yaptığımda. Ben genelde ayırdığım yumurta sarısına bir miktar süt ekliyorum, öyle dağıtıyorum. Ve yumurta sarısını da dağıttıktan sonra son olarak susam ve çörek otu ekledim. İsteğinize bağlı sade bir şekilde de fırına verebilirsiniz. Ya da haşhaş da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor bu tarife. Poğaça yaptığımı gören oğlum bana yardıma geldi. Çörek otunu ben ekleyeyim dedi. Onun da yardımıyla poğaçalarım çok daha lezzetli oldu. Diğer tarafta fırınımı 200 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğunuz fırında pişirin lütfen. Fırından fırına pişme süresi farklılık gösterebilir elbette. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında, benim fırınımda toplamda 25 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Fırından çıkardığım anda bile yumuşacık. Şimdi şöyle ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yakından dokusunu göstereceğim sizlere. Denediğiniz takdirde kesinlikle sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tarif. Bu haliyle hepsini tüketemeyeceğinizi düşünürseniz eğer soğuduktan sonra dondurucuya kaldırabilirsiniz. Dondurucudan çıkarınca ilk anki tazeliğinde olacaktır. Şimdi bölerek sizlere hem yumuşaklığını hem de iç dokusunu göstereceğim. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.